Şimdi tekrar bu tarafına çeviriyorum. Hamburger köftelerimiz ne kadar güzel pişti. Hamburger köftesi böyle olur. Kalın olması gerekiyor. İçinin de pişmiş olması gerekiyor. Kapalı hamburgerlerimiz biraz ılıdı. Şimdi fırından çıkardım. Bir tanesini sizler için kesiyorum. Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kapalı hamburger yapıyorum. Şimdi orta yağlı kıymam var arkadaşlar. Şu şekilde bakınız. Hamburger köftesine ekmek, yumurta konmaz. Orijinali bu şekilde yapılır. Sadece ve sadece içine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber koyup güzelce karabiberle tuzu kıymama yediriyorum. Tuzunu, karabiberini güzelce yedirdikten sonra kıymamı dörde bölüyorum. Eşit olacak şekilde. Şöyle 4 hamburger yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde güzelce yuvarlıyorum. Kavanoz kapağım var. Onun içine yapışmasın diye hafif yağladım sıvı yağla. Daha sonra şöyle yapıyorum. Şöyle köftemizin düzgün olması için vuruyorum. Buyurun. Köftemiz bu şekilde hazır. Şöyle vurunca hem köfte terbiye olmuş oluyor. Güzelce yerleşti bakınız. Tekrar bu şekilde hamburger köftelerimi hazırlıyorum. Şimdi 4 adet hamburger köftemiz hazır. Bunu poşete koyuyorum arkadaşlar. Buzdolabında hamur mayalana kadar dinlenecek. Şöyle hava almaması için örtüyorum. 2 tane büyük kuru soğanımı jülyen şekilde doğradım. Karamelize yapacağız. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağı bıraktım. Kısık ateşte yavaş yavaş karamelize olmalarını bekliyorum. Soğanımı yumuşadı. Bu aşamada 2 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. Karamelize soğanım için ve sürekli karıştırarak karamelize rengi olana kadar kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 10 gram kuru maya, 1 bardak ılık süt, ılık su, 2 yemek kaşığı un ile biraz şöyle hafif karıştırıyorum arkadaşlar. Bu ön mayalanma olursa işiniz garanti olur. Kapatıyorum. Ön mayalamamı bekliyorum. Ön mayalamamız çok güzel oldu. Şimdi üzerine önce 1 bardak, daha sonra 2. su bardağı unu ilave ettikten sonra elde yoğurabilirsiniz. Fakat ben bugün makinemde yoğuracağım. Şimdi hafif karıştıktan sonra tekrar un vermeye devam ediyorum. 3. devire çıkarıyorum. Güzelce karıştırıyorum artık. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. İçerisine koymuş olduğum yağı da hamur güzelce yedirdim. Şimdi makinemi kapatıyorum. Hamurumuz bu şekilde arkadaşlar. Üzerine hafif şöyle un serpiyorum. Makineden aldıktan sonra toparlıyorum. Bakınız. Çok yumuşak bir hamur elde ettik. Size göstermek istiyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şahane bir pamuk gibi hamurumuz oldu. Hafif ele yapışması gerekiyor. Yoksa hamburger ekmeğiniz sert olur. Şimdi şöyle unladım altını. Üzerine de hafif un serptim. Üzerine kapatıyorum. 40-45 dakikada mayalanacak. Karamelize soğanımız bu şekilde hazır. Bakınız çok güzel rengini verdi. Tam istediğim gibi. Şimdi soğuması için bir tabağa alıyorum. Mutlaka soğuk olması gerekiyor. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberim,
Bir de 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce karıştırıyorum bu şekilde. Patateslerimi doğradım. Temiz bir havluyla sularını güzelce bu şekilde aldım. Patatesiniz sulu olmasın. Havuç dilim patateslerimi yağın içerisine bırakıyorum. Yağ ve sos her yerine eşit miktarda gelsin. Bu sağlıklı oluyor arkadaşlar. Kırmızı biber de biraz baharatlı, lezzet artırıyor. Çok yakışıyor. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Patateslerim 200 derece fanlı fırında pişmeye gidiyor. Tavamı ısıttım. İçine biraz zeytinyağı damlattım. Şimdi köftemi bırakıyorum. Şu sesi duymanızı istiyorum. Bir dakika en yüksek ateşte köftemi pişirdim. Şimdi tekrar bu tarafına çeviriyorum. Bir dakikada bu şekilde pişireceğim. Pişmiş olduğunu zaten köfteniz eğer yapışmadan çeviriyorsa pişmiş demektir. Çok nefis oldu arkadaşlar. Lütfen bu tarifimi deneyin. Lütfen Serdar'ın mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Şimdi bir dakikada bu tarafı pişecek. Şimdi bir dakikada diğer tarafı pişti. Fakat arkadaşlar köftemiz bakın ne kadar kalın. Hamburger köftesi böyle olur. İnce olmaz. Şimdi tekrar çeviriyorum. Kalın olduğu için arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. İçinin pişmesi için kahve ocağının yarısını alıyorum. Büyük ocağımı kapatıyorum. Yüksek ateş son. Kısık ateşte şöyle arkalı önüne bir 2 dakikada çevirerek içinin pişmesine izin veriyorum. Bakar mısınız köftelerimiz, hamburger köftelerimiz ne kadar güzel pişti. Çift taraflı bu şekilde hazır. Şimdi 3 dakika arkadaşlar kısık ateşte pişirdim ki içleri güzelce pişmesi için. Şimdi artık tabağıma alıyorum köftelerimi. Bakar mısınız? Şu güzelliği arkadaşlar. Tam bir hamburger köftesi böyle olur. Kalın olması gerekiyor. İçinin de pişmiş olması gerekiyor. Şimdi soğusun arkadaşlar. Hamura saracağım. Şöyle bakınız. Çok nefis bir hamurumuz oldu. Hamburger ekmek hamurumuz. Hamurumuzun ilk havasını aldık. Şöyle. Ben bu aşamada un kullanmıyoruz. Ele yapışan bir hamur. Hafif ellerimi yağladım. Bu hamurumu havasını aldıktan sonra 4'e böleceğim. Şimdi bıçak kullanmıyorum. Şöyle göz kararı arkadaşlar 4 hamburger yapacağımız için 4 eşit parçaya ayırdık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hamburgerlerimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Şu şekilde toparladıktan sonra elimle açıyorum. Eğer hamburger ekmeğinizin ince olmasını isterseniz hamurunuzu 5 tane de çıkartabilirsiniz. Fakat ben biraz ekmekli seviyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde hazır. Öncelikle bir adet dilim kaşar kullanıyorum. Cheddar peyniriniz varsa cheddar peynir daha güzel olur. Daha sonra közlemiş olduğum kapya biberlerden koyuyorum. Şu şekilde. Tam bir hamburger köftesi. Hamburger sosu arkadaşlar bu. Bunun videosu var. Servin'in mutfak kanalında kış hazırlıkları bölümünde bu sosun nasıl yapıldığını videosunu dilerseniz izleyebilirsiniz. Şimdi salatalık turşularının mutlaka suyunu alın arkadaşlar ki hamburger ekmeğimizin hamuru hamur olarak şey olmasın, pişmesin. Daha sonra hazırlamış olduğumuz şöyle 4'e bölüyorum. Birer yemek kaşığı karamelize soğanımızdan koyuyoruz. Hamburgerin olmazsa olmazı. Üzerine tekrar kaşar peynirimizi koyuyoruz. Bakınız çok güzel oldu. Şimdi ortada birleştiriyoruz.
Bu işlem çok önemli. Mutlaka bu alt kısmının çok iyi kapanması gerekiyor. Bu kısmı çok önemli. Taşmaması için mutlaka şöyle birleştirin. Bu şekilde bir tanesi hazır. Şu şekilde hemen ters çeviriyorum. Buyurun. Hamburgerimiz bu şekilde hazır. Yumurta sarısına 1 yemek kaşığı sütü ilave ettik. Karıştırdıktan sonra hamburgerlerimizin üzerine sürüyoruz. Üzerlerine süt ve yumurta sarısını sürüyorum. Şöyle susam ve çörek otunu karıştırdım. Her yerine eşit miktarda şöyle bolca döküyorum. 190 derece fırında pişmeye gidiyor. Patateslerim de fırından çıktı. Bakınız arkadaşlar. O kadar güzel pişmiş ki. Şahane. Buyurun. Şimdi servise hazır. Kapalı hamburgerlerim fırından çıktı fakat o kadar sıcak ki dokunamıyorum. Bakınız ne kadar güzel oldu. Biraz ılıyınca sunum zamanı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, hamburgerlerimiz, kapalı hamburgerlerimiz biraz ılıdı. Şimdi fırından çıkardım. Bir tanesini sizler için kesiyorum. Çok nefis oldular. Bu güzel, sağlıklı tarifinizi lütfen çocuklarınız için hazırlayınız. Sizin için hamburgerimi kesiyorum. Daha soğumamış, o kadar sıcak ki arkadaşlar. Buyurun. Kaşarları ne kadar güzel erimiş bakınız. Turşusu ve soğanıyla bu muhteşem hamburgerimi sizlere öneriyorum. Bakar mısın arkadaşlar, bu kadar kalın köfte ne kadar güzel sulu sulu, bakınız suyunu hiç kaybetmemiş. O kadar güzel pişmiş. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Şimdi sizin için yiyorum. Bakın. Kaşarlar da bu şekilde erimiş. Arkadaşlar bu muhteşem bir şey. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.